Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size yine çok güzel ve çok tatlı geldim. Bakın böyle minik minik yelekler ördüm. Az kalan iplerimizi değerlendirmek için böyle bir proje yaptım. Ve gerçekten de çok güzel bir yeleğim oldu. Hatta iki yeleğim oldu. Hatta üç oldu da birinin biraz daha işi vardı. Onu gösteremedim şu an. Tam 0-1 yaşa uygun yelekler hazırladım sizin için. Çok güzeller bunlar. Çok tatlılar teyzeleri. Bakın. Böyle yumuşacık, ördüğünüze değen bir yelek modeli oldu. Ana rengimi beyaz kullandım. Buralarına az kalan iplerimi bu şekilde değerlendirdim. Bu yaz herhalde bu yeleklerden bayağı öreriz gibi. Hiçbir parça ipinizi sakın zayi etmeyin. Ben her ipi değerlendirecek yelek modeli sizlere anlatırım güzelliklerim. Şimdi 100 gramlık 300 metre olan bir beyaz ipim var. Ve kullandığım iplerimden kalan ipim var. Az kalan şöyle şu kadarcık bile kalsa ipiniz yetiyor. Bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde mesela bir avuç bir ipim var. Şu renkli yerine o yetiyor. O yüzden her parça ipinizi saklayın ve beni de takibe alın. Ben size her ipinizi nasıl değerlendireceğimizi birlikte gösteririm. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Tığımı kalın tuttum. 4 milimlik bir tığ ile öreceğim. Bakın şöyle göstereyim. Tığım 4 milim. Çok sert olmasını istemediğim için 4 milimlik tığ ile başlayacağım. Hadi alın gelin ipinizi ve tığınızı, bu kolay yelekleri birlikte yapalım. Baştan sona detaylı bir şekilde size anlatacağım. Yeter ki videoyu atlatmayın. Hemen ipimizle tığımızı birleştirelim. 80 taneye yakın zincir çekin. Yani 75-80 uzunca bir zincir çekin. Zahmetsiz bir şekilde size göstereceğim. Zincirimiz uzun olsun. Direkt zaten başlarken her şeyini ayarlayacağım ve pratik bir şekilde öreceksiniz. Şöyle şimdi uzun bir zincir çekeceğim. Bebek iplerinin hepsiyle olur. Bunun hırkasını da yaptım. Kanalda mevcut. Şimdi de yeleğini yapacağım. Çok keyifle örülüyor. Şöyle söyleyeyim, bir günde ördüm yeleklerimi. Yani bir tanesini bir günde ördüm. Evimin işini de yaptım. Yemeğimi de yaptım. Her şeyimi yaptım. Oturdum ve pıtır pıtır örülüyor çünkü. Bak, zincirimi şöyle hiç saymadım. Uzun bir zincir çektim. Evet. Şimdi tığımın üzerine ip aldım. Hatta şurada zahmetsiz bir çıkış yapalım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. O 4 zinciri bıraktım. Ve buraya bakın bir trabzan yaptım. Tekrar ip aldım. Aynı yere bir tane daha trabzan yaptım. Bakın şöyle. 2 tane. Bir zincir atlayıp ikinci zincirime batırdım. Ve bir tane trabzan. Aynı yere bir tane daha. Bakın 2 tane oldu. Aynı yerde 2 trabzan. Tekrar bir atladım ikinciye. Bir, aynı yere 2 trabzan. Yeniden ipimi aldım. Bakın bir atladım ikinciye. Bir trabzan yaptım. Tekrar ip aldım aynı yere. Bir tane daha. Şimdi bakın burada 1, 2, 3, 4 tane trabzanım, yani yaptığım yuvalarım oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Ay pardon, 2 zincir. 3 çekmeyeceğiz çünkü büyük oluyor. Ve buradan bakın bir atladım. İkinciye üzerine ip almadan sık iğne yaparak buraya, kızım git buradan. Git kızım. Şöyle buraya bir sık iğne yaptım. 1,
2 zincir çektim ve yine buraya aynı yere batarak buraya bir minik yuva oluşturdum. Şöyle. 1 2 zincir çektim ve buradan bir atlayıp ikinciye batırarak yine bir trabzan. Aynı yere tekrar bir trabzan daha. 4 tane bu şekilde buraya hazırlayacağız. Bakın. 1 2 şöyle. Şimdi ikinci örneğimi yaptım. Bu üçüncü örneğim. Bir zincir atladım. İkinciye batırdım. Tekrar aynı yere bir tane daha. Ve arkaya şöyle bakın 4 tane 1 2 3 4. Bu da kol için. 1 2 zincir çekip bir zincir atlayıp ikinciye sık iğne olarak bağladım. Şu. 1 2 zincir çektim ve aynı yere bir tane daha yaptım ve buraya minik bir yuva oluşturdum. 2 zincir ve yine bir tane atlayıp ikinciye batırdım. Buraya bir trabzan. Şimdi de güzelliklerim 8 tane yapacağız böyle örnek. Arka için 8 örneğimiz olacak bakın. 2 oldu. 3 oldu. 4 5 6 7 ve 8. Bu da 8. örneğim. Şöyle çevirelim ipimizi. Göstereyim bakın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 1 2 zincir çektim. Bir bıraktım, ikinciye sık iğne ile bağladım. 1 2 zincir çektim. Aynı yere bir tane daha ve yine bir minik yuva oluşturdum. 1 2 zincir ve buraya şimdi 4 tane örnek yapacağız. O da kolumuz için olacak. Böyle. Birinciyi yaptım. 1 2 3 ve 4. 4 tane örneğimi yaptım. Bakın göstereyim. Şöyle 1 2 3 4. 1 2 zincir, bir atladım, ikinciye sık iğne ile bağladım. 1 2 zincir ve aynı yere ve bu da son yuvamız oldu. 2 zincir ve şimdi 4 örnek yapalım. Birinciyi bıraktım, ikinciye geldim. 1 2 3 ve 4. 4 tane örnekte buraya yaptım. Bakın şöyle. Ve en son bir tane, bakın şuradan bir tane atladım. İkinciye bir tane tek trabzan yaptım. Zincirimizin fazlasını buradan kesip çıkartırız. 1 2 3 zincir çektim. Çevirdim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın o kadar kolay bir örgü yapacağız ki şimdi. Şöyle göstereyim. Bakın 4 tane köşe yaptık. 1 2 3 ve 4. Şimdi bu yaptığımız örnek dediklerim bakın 2 tane yaptık ya. Aynı yere batıp 2 tane.
Şimdi bu iki trabzanın ara boşluğuna iki trabzan yapacağız. 1, 2. Hafif uzatarak yapın. Bakın. Ve öbürüne geldim. Bakın öbür örnek. Ara boşluğuna gireceğiz iki trabzanın. Ve yine iki trabzan yapacağız. Şöyle. Tekrar. Bakın ara boşluğuna iki trabzan yaptım. Şimdi burada bir tane de artış yapacağız. Bakın bu artış noktamız var ya, şurada yaptığımız yuvaların bu tarafında, sağında ve solunda 3 batacağız. Şimdi bakın buraya 2 zinciri gördüm. Buraya 3 trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. 2 değil de 3 tane trabzan yaptım. Ve şimdi hiç zincir çekmeden bakın şuraya geleceğiz. 2 zincirimizin içine tığıma bir sardım. Tekrar bir tane daha sardım. 2 tane. Ve bu 2 zincirli yuvanın içine batırdım. 2 tanesini çektim. Tekrar 2 tanesini çektim. Bakın. Ve burada bir taneyi bıraktım. Şu an şöyle. Yine 2 defa sardım. Ve bakın aynı yere tekrar ikisini birlikte çektim. 2 taneyi yine birlikte çektim. Şöyle. Şimdi bu 3 tanenin hepsini birlikte çektim. Buraya 1, 2 zincir. Tekrar 2 defa sardım. Ve yine 2 zincirli yuvamın içine girdim. 2, 2. Ve yine sardım. 2 defa sardım. Aynı yere 1, 2. Ve tığımdaki 3 taneyi birlikte çektim. 1, 2 zincir. Burada tam böyle 3 tane yaprak yapacağız. 2 tane yaptık. Şimdi üçüncü bakın. Her 4 köşemizde de bu olacak. Yani her 4 köşe böyle ilerleyecek. Şöyle bakın, gördünüz mü? Şunu yaptık. Ve tığımın üzerine ipimi aldım. Şimdi bu tarafa geldim. Bakın burada yine zincirim var. Zincirimizin olduğu yerdeki ilk yuvaya 3 tane. 1, 2 ve 3. Aradakine 2. Bunlar bizim artışlarımız. Tekrar sıradakine 2. Ve bakın zincirin sağında ve solundakine yapıyorduk. Şimdi buraya 3. Bakın buraya 3 tane. 1, 2, 3. Her aradaki baştakinde ve sondakinde 3 yaptım. Şimdi tekrar yapraklarımızı yapacağız. 2 zincir yaptığımız yuvanın içine, şuraya 2 defa sardım ve bakın burayı biliyoruz artık ve topladım. Birinci yaprağımı yaptım. 1, 2 zincir, 2 defa sardım ve ikinci yaprağımı yapacağım. Böyle 1, 2 zincir ve üçüncü yaprağımı hazırlayacağım şimdi. Bakın. Ve böyle. Hiç zincir çekmeden hemen bakın öbürüne geçeceğiz. Ve buraya ilk olana 3 tane. 1, 2, 3. Şimdi aradakileri örelim. Sondakine kadar 2, 2 batalım. Biraz hızlı geçeceğim böyle. Ara burası çünkü. Bir sırada bu şekilde hazırlayacağız. Artıracağız. Bir sırada normal öreceğiz. Şimdi bakın geldim yine. Sonuncu. Nereden sonuncu? Zincirin yanındaki. Hemen bunun içine 3 tane. 1, 2 ve 3. Ve yine yaprak yapacağız.
ikili zincir olan yuvanın içine 3 tane yaprak hazırlayacağız. 1 2 zincir ve tekrar. Böyle bakın. İkinci yaprağımı da hazırladım. Bu da üçüncü. Her şeyde böyle yapacağız. Yaprağımızı yaptığımız zaman buralara 3 batacağız. Bakın. Yaprağımı yaptım ve yine hemen ilk olanın içine 3 tane trabzanımı yaptım. Aradaki 2 taneyi yapalım. Hep ara boşluklarına batarak 2 trabzanların. Ve yine bakın sonuncuya geldim. Burada da 3. Ve bu. Şimdi yaprağımı yapacağım. 3 tane yaprak. Böyle. İki zincir ve tekrar yine yaprak. Ve bu. Bakın. Şimdi burada sonuncu artışımız. Bakın. Çünkü 2 zincirin burası ve başka yok bundan başka. 1 2 ve 3. Şöyle. Şimdi öbürlerini yapacağım. 1 aralara girerek şurayı uzatarak yaparsanız şurası daha bir yumuşak oluyor. Evet bakın. Şimdi bu kenarda zincirimiz vardı. Bu bizim bir trabzanımız. Tepesine batırdım ve buraya da bir tane tek trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çevirdim. Ve yine aynı şekilde başlayacağım. Trabzanların 2 trabzanın arasına 2 trabzan. Hep bunu yapacağız. Bakın. Şimdi burada yaptığımız artışımız var. 3 tane. Bakın şöyle. Burada 2 boşluğu da kullanacağız. Önce 3 trabzanların birinci boşluğuna bakın buraya 2 tane. 1 2. Tekrar öbür boşluğuna bakın buraya 2. Bir tane örnek artırmış olduk. Hemen göstereceğim. 1 2 3 4 ile başladık. Bakın 1 2 3 4 5 oldu. 2 zincir çekip 1 2 zincir çektim ve 3 tane yaprak yapmıştık. Bakın şöyle. 2 yaprağın arasındaki boşluğa bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. 2 ile 3. yaprağın arasındaki boşluğa sık iğne yaptım. Şu bir alttaki yuva gibi hazırladık. 2 zincir ve şimdi bakın artışlarımız 3 tane olan 1 ve 2. trabzanın arasındaki boşluğa 2 tane trabzanımı yaptım. Tekrar 2 ile 3'ün arasındaki boşluğa ve bakın şöyle bir görüntü. Bir tane arttı yine burada. Ve şimdi bu aradakileri örelim. Kolları 4 ile başlamıştık. Şu an 6 tane olacak. Kol çift taraflı arttığı için 2 2 artıyor. Artışa geldim bakın. Birinci boşluğunun içine yaptım. Tekrar 2 ile 3'ün arasına 1 ve 2. Gördünüz mü? Bir tane de burada oldu. 2 4 6. 1 2 3 4 ile başlamıştık. 1 2 zincir ve yapraklarımıza geldik. Bakın. 1 ile 2'nin arasındaki boşluğa bir sık iğne. 2 zincir, tekrar 2 ile 3'ün arasındakine. 1 2 zincir. Ve şimdi buradan bakın. Gördünüz mü? Artıştayım. Bir köşede ne yaptıysam öbür köşede de aynısını ve şöyle bakın bir tane de burada
artmış oldu. Şimdi sona doğru gidelim. Evet arkadaşlar, bakın böyle buraları, şurası yaprağımızı yaptığımızda başa ve sona üçlü batarak ilerleyeceğiz. Her sıramızda robamız bitene kadar bunu yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle bakın, gördünüz mü? İpim de nasıl kalın gözüküyor? Aslında kalın değil ama biraz böyle kabarık bir ip. Ve bir tane daha arttı. 2 zincir, tekrar 2 zincir, 1 2 ve bakın burada yine artışımızı tamamlamış olduk. Yani 3 tane trabzanın olduğu yerden 2 tane örnek çıkartmış oldum. Ve sıramı tamamlayacağım böyle. Sıramızın sonuna geldiğimizde bu zincir tepelerine batarak bir trabzan çıkartacağız. Bakın, çektiğimiz 3 zincirin tepe noktasına batırdım ve bir trabzan çıkarttım. 1 2 3 döndürdüm ve yine aynı şekilde bakın, görüp göreceğiniz en pratik yelek modeli oldu bu. Hem yumuşacık hem de pratik ilerliyor. Ve burada şimdi ne yapacağız? Bakın, yapraklarımızı yaparken baştaki ve sondaki trabzanlara 3 batıracağız. Bakın, gördünüz mü? Şimdi zincirlerimizi gördük ve buradakinin içine 3 tane, 1 2 ve 3. Şöyle tekrar 2 defa sardım ve yapraklarımı yapacağım. Ve böyle 5 tane olacak bu yaprağımız burada. 5 tane olana kadar bu şekilde devam edeceğim. Ve bizim yeleklerimiz biliyorsunuz 0-1 yaş, rahat rahat giydirebilirsiniz. Şöyle bakın. Şimdi yaprağımı yaptım, hemen ilk örneğimin içine, yuvamın içine bakın 3 tane. 1 2 ve 3. Tekrar buradan normal bir şekilde ilerleyeceğim. Evet arkadaşlarım, bakın ikinci yaprağımız ve üçlülerimiz. Bir dahakinde buralara çift çift 5 tane bu şekilde yaprağımız olana kadar öreceğiz. Evet arkadaşlarım, bakın 1 2 3 4 5 yaprak sırası yaptım. 4 yaprak sırası, 5.'nin zincirli yerini yaptım. Bakın şöyle göstereyim. 5.'nin zincirlerini yaptım. Ve şimdi burada artış yapıyorduk ya, bakın burayı nasıl yapacağım. Şöyle burada kol yerini ve ayrımını ayarlayacağım. Bakın 5. yaprağımın yuvası hazır. Şimdi burada 3 tane batıyorduk ya, batmayalım. Bakın birebir batarak geldim. Şu zincirin içi var ya, şu zincirin içine 2 trabzan. 1 2. Bakın şöyle. Zincir yuvasının içine yaptım. Yani artışı direkt yaptım burada. Ve bu çektiğim, bakın 2 tane zincirin içine 1 2 trabzan yaptım. Şöyle. Tekrar burada bir tane zincir çektim ve yine bu yuvanın içine 2 tane trabzan yaptım. Bakın şöyle, şu şekilde. Ve buradaki zincir yuvasının içine artışımı yapacağım. Bu 10. sıram benim. Bakın şöyle. Şimdi burada böyle bir şey yaptık. Şu. Zincirin içine 2, 2 zincirin içine 4 tane oldu. Bakın 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan ve 2 zincirin içine de yine trabzan. Şimdi birebir batarak orada tekrar göstereyim öbür kolda. Şimdi ötekilerde bir farklılık yaptım bunda ve bu güzel oldu. Denedim. Oldu. Şimdi bunu tekrar göstereceğim. Tekrar öbür yapraklarımıza kadar gidelim. Yani şuraya gelelim. Tekrar bakın buradayım. Şimdi şurada sonda 3 batıyorduk. Batmayacağız. 2 batacağız bunun içine. 1
ve 2. Şöyle. Şimdi bakın 2 zincirin olduğu yere ilk 2 zincirin içine 2 trabzan. 1 ve 2. Şöyle. Ve buraya yapraklarımızı yapmak için yaptığımız yuvanın içine 2 trabzan, 1 zincir, yine aynı yere 2 trabzan. Şöyle. Ve 2 zincirli yuvanın içine 2 trabzan. Şu şekilde. Bakın. Ve öbür iki köşeyi de aynı şekilde yaparak sıramı tamamlamış olacağım. Evet arkadaşlarım, 10. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve şimdi kolları bırakarak gövdemizle devam edeceğiz. Şimdi şu aradaki bir zincir çektiğim yere kadar yine örneğimi aynı şekilde örerek geleceğim. Bu şekilde daha kolay bir ayarlama oldu. Ve buradan şimdi oraya geleyim. Ve bakın geldim. 2 tane kalmış. Bakın her örneğin içine batarak ilerledim. Şimdi şurada bakın. Şu vardı. Şöyle. Ve bu. Bakın. Önde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 örneğimiz oluşmuş. Şimdi şuradaki bir zincirimiz var ya, bakın şu bir zincir. Bunun içine bir trabzan. Tekrar bu kolu bıraktım ve buradaki bir zincirli yere geldim. Ve yine bu bir zincirin içine bir trabzan yaptım. Şöyle. Ve örneklerimi tekrar aynı şekilde devam ettireceğim. Ve kol evimizi ayırmış olduk. Gayet güzel bir kol genişliğine erişti. Mesela hırkada yapmak isterseniz güzel bir kol genişliği, yelek içinde çok güzel bir kol oldu. Şimdi öbür tarafa doğru gidelim ve orada da yine kolumuzu bırakalım, arkayı örelim. Evet bakın yine geldim buraya, şu bir zincirin içine bir tane trabzan bıraktım kolumu, öbür bir zincirli yere geldim kol ayrımına ve buraya da bir trabzan ve yine devam edeceğim. Kollarımızı ayırmış olduk. Şimdi gövdemizi örmeye devam edeceğiz. Sıramı tamamlayıp renk değişimi yaparak ilerleyeceğim. Evet bakın sıramın sonundayım. Zincir tepesine batırdım ve şöyle yaptım. Şimdi öbür renk ipimi de aldım. Bakın 2 ipimi birden tuttum ve trabzan yapmayı tamamladım. Beyaz ipimi bıraktım. İsterseniz iplerinizi kesebilirsiniz. Bağlayabilirsiniz. Bakın burada şöyle ben her seferinde bu beyaz ipi yukarıya çıkartacağım. Maviyi yukarıya çıkartacağım. Bu sefer kesmeyeceğim. İsterseniz kesebilirsiniz de. Evet. Şöyle aynı düzende yine örmeye devam edeceğiz. Sadece şu koltuk altındaki yaptığımız yeri göstereyim. Yani oradan da aynı şekilde geçeceğiz. Yine de kafanız karışmasın. Oraya kadar geleyim ve göstereyim. Örgümüz çift taraflı zaten. İki tarafı da aynı şekilde gözüküyor. Böyle. Tam araya batıracağız orada da. Daha var. Elimden geldiğince bütün noktalarını net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Videoları atlatmadan izlerseniz eğer
hiçbir ayrıntısını kaçırmazsınız. Önemli yerlerin hepsini gösterdiğim. Bakın şimdi bir trabzan, bir trabzandan bu taraftaydı. Şimdi bize 2 tane trabzan lazım. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın şu bir trabzanın üzerinden bir, tekrar öbür teklinin üzerinden bir. Gördünüz mü? Yine 2 tane trabzanı elde etmiş oldum. Şimdi buraya girmeyeceğiz, buraya. Böyle. Evet, bakın. Bu mavi de güzel duracak. Ve boyunu tamamlayana kadar yapacağız. Bir karış boyuna gelene kadar yapın. Bir karıştan biraz kısa yapabilirsiniz. Çünkü eteklerine lastik örgü de tamamlayacağım. O şekilde yapabilirsiniz. Hani sadece lastik payını hazır bırakın. Bakın şöyle. Şurada şu kadar da bir lastik yaptım. Şimdi renkli yerlerimi bakın. 4 sıra yaptım mavi. 2 sıra beyaz. 2 sıra mavi. 2 sıra beyaz. 4 sıra. Bu sarımda bakın. 4 sıra, 2 sıra, 2 sıra, 2 sıra olarak yaptım. Yani istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bakın ikisini de şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Nasıl isterseniz. Yani renkleri ona göre, sıraları ona göre tamamlayabilirsiniz. Aşağıya inerken normalde ne yapmışım ben? 4, 6, 8, 10, 14 ve bir tane de beyazla gitmiştim. 15 sırayla aşağıya inmişim. O ipi göre, örme şeklinize göre bu sıra boyunu değiştirebilirsiniz. O zaman ne yapalım? Örmeye devam edip boyunu tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, boyunu tamamladım. 4 sıra mavi, 2 sıra beyaz, 2 sıra mavi, 2 sıra beyaz, 4 sıra mavi ve 1 sıra beyaz örerek geldim. Gayet güzel bir ölçüde. Kızım hemen geldin ya. Ve şimdi etek ucundaki lastik örgümüze geçeceğiz. Şöyle bakın. Burada bir sıra örneklerimi yaptım. 2 zincir çektim ve döndürdüm. Lastik örgü yaparken dönüşlerimizi 2 zincirli yapalım. Şimdi bakın. Şimdi birinci şu zaten bizim trabzanımızdı. Şimdi buradan bakın 2 tane var ya, birinciyi boşluğundan batarak alalım. Bakın şöyle. Ve buraya bir trabzan yapalım. Tekrar arkadan dönüp bakın. Takıp bu trabzanı boşluğundan arka taraftan alarak bir trabzan yaptım. İpimi aldım ve şimdi bakın önden bir arkadan, bakın önden aldım ve bir trabzan yaptım. Tekrar arkadan takıp arkadakini aldım. Ve şimdi bakın önden boşluğundan klasik lastik örgü tığ ile yapılan böyle ve şimdi önden ve arkadan tüm sıram boyunca bu işlemi yapacağım. Sona kadar geldiğimizde bakın burada tek zincirimiz kalıyor. Bunun şu ara boşluğundan batın. Şöyle bitişte. 1-2 zincir çekip tekrar çevirelim ve yine lastik örgümüze devam edelim. Önden görünenleri önden öreceğiz. Bakın. Şimdi bu önden örülmüş. Bunu boşluğundan aldım ve bir trabzanımı yaptım. Tekrar bu arkada bakın içte çukurda kalıyor. Bunu da arkadan takıp alalım ve örelim. Yani birebir aynısını yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle. Bakın. Arkadakiler çukurda gözüküyor. Öndekiler önden gözüküyor. Ve şöyle bakın lastik örgümüz oluşuyor. İstediğiniz boyda örebilirsiniz bu lastiği. Hani sıra sayısı önemli değil. 2-4 sıra lastik yapabilirsiniz. 5 sıra lastik yapabilirsiniz. Tamamen şuradaki genişliğe bir bakın. Çok da geniş güzel olmaz. Böyle
Şimdi istediğimiz boya kadar örelim ve kenar bantlarını yapmaya geçelim. Lastiğimizi ördükten sonra şimdi ön biyeyi yapmaya başlayacağız. Bakın şu yaptığımız yaprakların düz yüzden görünüş tarafı ön yüzümüz bizim. Ona göre lastiğinizi orada bitirin. Şimdi her trabzan sırasına 2 tane sık iğne gelecek şekilde tığlayacağım. Şimdi önden yaptım ben ve 2 tane tam denk geliyor. Eliniz sıkı olabilir. Daha sıkı tutmuşsunuzdur. O zaman şöyle tığlayınca bir bakın. Eğer gerdirme yapıyorsa aralara yeniden ekleyebilirsiniz. Bakın şöyle tığladığımda şurada bir büzme oluşmuyor. Gayet güzel çıkıyor. Demek ki bu her trabzana 2 güzel. Siz de böyle yapabilirsiniz. Hani bazı arkadaşlarımız olağan dışı sıkı örüyor. O yüzden de ölçü değişiyor. Bebek örgülerini taş gibi örerseniz bebeğiniz böyle kalıp gibi durur. Hiç güzel olmaz. Yumuşacık olması gerekiyor. Böyle bakın her sıraya 2 tane. Ve sona kadar yakanın sonuna kadar biyenin gideceğim. Yakayla birleştiği yere kadar. En sona kadar geldim. Bakın şurada başladığım yer var. Oraya da bir tane yaptım. Bir zincir çektim ve örgümü çevirdim. Bu sıramı da tamamen sık iğneden oluşturacağım. Bu sırayı da aşağıya indirip tekrar yakaya geleceğim. Yani toplamda 3 sıra sık iğne yapmış olacağım. Sonrasında düğme deliklerini ayarlamayı sizlere göstereceğim. Bu ikinci sıram. Üçüncü sırayı da örüp geleceğim. Evet, toplamda 3 sıra sık iğne yapmış oldum. Ve bakın yaka tarafındayım. Bir zincirimi çektim ve çevirdim. Şimdi düğme deliklerimizi ayarlayarak ineceğiz. Buradan baştan 2 tane sık iğnemi yaptım. Küçük düğme yapacaksanız 2 zincir, bir sık iğne atlayıp ikinciye batın. Bakın şöyle. Büyük bir düğme yapacaksanız orta boy bir düğme, 1-2 sık iğne atlayıp üçüncüye batın. Bakın şöyle. Bu genişlik yeterli geliyor. Şimdi bende minik düğmelerim var. O yüzden 2 zincir çekip bir sık iğne atlayıp ikinciye. Şöyle. Ve arada 7 tane sık iğne yapacağım. 7 ya da 8 yaparsanız ara boşluğunu iyi oluyor. Hani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle bir bakın. Bu 2 zincirleri tek batacağım dönüşte. Bir atladım ikinciye. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1-2 zincir çektim. Bir atlayıp ikinciye tekrar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve böyle aldığı kadar yaparak aşağıya ineceğim. Evet, aşağıya kadar geldim. Bir zincirimi çektim ve tekrar çevirdim. Bakın şimdi. İlk düğme deliğime kadar geleceğim. Ucu da biraz yukarıda kaldı gibi ama olsun. Şöyle bakın. Şimdi burada altta kaç sık iğne bıraktıysanız buraya o kadar yapacaksınız. Ben 2 zincir çektim ama bir sık iğne bıraktım. O yüzden buranın içine bir tane sık iğne yaptım. Böyle. 2 bıraktıysanız 2, 3 bıraktıysanız 3. Yani sayıyı bozmayacağız bu şekilde. Bakın geldim tekrar. Bir sık iğne bıraktığım için buraya zincirin içine bir yaptım. Ve böyle yukarıya çıkıp tekrar üzerine bir sıra daha örüp bu önü tamamlayacağım. Öbür önde de aynısını yapıp düğme deliği yapmadan yapacağız ve en son yakamızı toparlayacağız. Şimdi
Bu önü bitirelim. Öbürünü de aynı şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar, robalarımızı da bitirdik. Şimdi bakın yakamıza da bir sıra ya da bilemedin 2 sıra lastik yaparak ilerleyeceğim. Şurayı toparlayacağız. Şu altta yaptığımız gibi lastik yapacağız buraya. Şimdi şurada bakın tam uçtan şöyle batırdım. İpimi aldım. Biraz uzun yapıp içeriden götüreceğim. Şimdi bu bandımızın olduğu yeri sık iğne olarak yapalım. Her sıraya bir tane gelecek şekilde şöyle. Bakın. Burası da düzelmiş olacak. Evet. Şimdi burada örneklerimiz var zaten. Bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan bir taneyi önden alacağız. Bir taneyi arkadan. Böyle yaprak yaptığımız yere kadar geleceğim. Buraya bağcığı taktığınızda çok güzel duracak. Bakın şimdi bir tane daha var. Bu yaprak yaptığımız yer bakın şurası. Şöyle göstereyim. Şurada sık iğnemizin olduğu yer var. Şöyle. Buradan aldım. Tekrar döndürdüm. Öbür sık iğneden aldım. Ve buraya da yaptım. Şöyle bakın. Ve devam. Bir kere daha göstereyim orayı. Aynı gelecek çünkü. Sıralama eşit gidiyor. Böyle. Evet arkadaşlar bakın. Yine şuradan ve buradan. Böyle bakın yaprağı aldım. Şu şekilde bir görüntümüz oluşuyor. Sonra gidelim. Evet, sona geldiğimizde öbür bandımızın üzerini de aynı şekilde sık iğne yaparak geleceğiz. Ve bu lastiği de isterseniz büyütebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Tamamen burası da hani kendi isteğinizde büyütüp ya da bu şekilde bırakabileceğiniz şekilde bırakabilirsiniz. Size şimdi bakın şunu da yaptım. Şöyle şurada bir kenar tığlaması yaptım. Yapmak isterseniz eğer şimdi onu göstereceğim ve yeleğinizin bütün etrafını dolaşıp başladığınız noktada bitirebilirsiniz. Bakın şimdi şurada 2 tane zincir çektim ve terse doğru sık iğneler yaparak gittim. Bakın şöyle. Bu biraz oyalayıcı ve biraz zorlayan bir şey. Yapmak isterseniz bakın. Her tepeye batarak terse doğru sık iğne yapmak. Bak. Ve bu. Gördünüz mü? Bu şekilde bütün etrafını tığlayabilirsiniz. Şimdi ben bunu da yapmayacağım. Tam 6 tane ördüm bu yelekten. Çünkü az kalan iplerimi değerlendirmek istiyorum. Ve güzel oturuyor. Çok tatlı bir şey bu. Hani gösterirken ne kadar net gösterebiliyoruz onu bilmiyorum. İşte resimlerde de anlatamıyoruz. Tam gözükmüyor. O yüzden içine girilmeyince videonun belli olmuyor. Şöyle şurayı düzeltelim. Neyse bu şöyle yapayım ben bunu. Sizi bekletmeyeyim. Kol kenarlarına da bir sıra lastik yapacağız. Bakın. Hemen şuradan ipimi bağlayacağım.
Şu. Bunu arada yedirmemiz gerekiyor aşağıda. O yüzden biraz uzun yaptım ve bakın şöyle. Şimdi şurada bakın. Şurada bir trabzan var. Buradan başlayacağım yapmaya. Bir önden, bir arkadan, sadece bunu da tek sıra yapacağım. Yakada tek bıraktım. Bunu da büyütebilirsiniz. O şu gösterdiğim yelekte 2 sıra yapmıştım. Bunda da tek sıra yaparak devam edeceğim. Bakın şöyle güzel görünüyor. Hani çok kabalaşmıyor. İki kolunu da bu şekilde bir sıra lastik yapıp yeleğimi tamamlayacağım. Ve sadece düğmeleri ve bağcıkları kalacak. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle birlikte örersiniz. Paylaşırsınız ve destek çıkarsınız. Şöyle hemen şunu alayım. Bakın 2 tane burada var zaten. Şunda kol lastiğini bakın bir sıra daha yapmıştım. Kenarını tığladım. Hani isterseniz büyütebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Bu yeleğimde de lastik değil de şöyle bir kenar tığlamayla tamamladım. Ama bunun da etekleri lastik. Önünü de şöyle tığlamıştım. Bunu da böyle tamamladım. İnşallah siz de yaparsınız. Çok güzel bir yelek modeli bu. O zaman ne diyelim? Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.